Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir börek tarifiyle geldim. Tam zamanında ve tam kıvamında ıspanaklı pileli börek yapıyoruz. Görüntüyü görüyorsunuz arkadaşlar, gerçekten enfes oldu. Lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Böreğimizin öncelikle sosunu hazırlamakla başlıyoruz. 1 çay bardağı oda sıcaklığında sütü ve 1 çay bardağı yoğurdu karıştırma kabına alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilavesi yapıyorum. 3 adet yumurta kullandım. Yumurtanın 2 tane sarısını bu şekilde üzeri için ayırdım. Bütün malzemelerimi boza kıvamına gelene kadar güzelce karıştırıyorum. Böreğimizin sosu hazır. Ve şimdi de böreğimizin iç harcını hazırlıyoruz. Aşağı yukarı 300 gram ıspanağımı orta büyüklükte doğradım. Üzerine yine bir orta boy soğanımı küp küp doğradım. Yarım tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. 1 çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biberimi ilave ediyorum. Çok ufak doğramadım arkadaşlar. Bu şekilde ovduğumuz zaman zaten küçücük kalıyor ıspanaklar şekli itibariyle. Bu şekilde güzelce ovuyorum. Ovarken de yarım çay bardağından daha az sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Ben bu şekilde çiğden kullandım arkadaşlar. Siz dilerseniz ıspanağı kavurarak da kullanabilirsiniz. Ama bu şekilde lezzetinin daha güzel olduğunu düşünüyorum. Evet, güzelce ovuyorum ve bir kenara kaldırıyorum. Böylelikle böreğimizin iç harcını da hazırlamış oluyoruz. Ve yufkalarımı ıslatmak için bu şekilde yarım çay bardağı su, yarım çay bardağından daha az sıvı yağımı alıyorum. Bu karışımı da yufkalarımızı ıslatmak için kullanacağız arkadaşlar. Evet, yufkalarımızı ıslatmak için de suyumuz hazır. Şimdi hiç vakit kaybetmeden böreğimizin yapım aşamasına geçiyorum. Bu şekilde yufkamı tezgahıma alıyorum. Ve hazırlamış olduğum su yağ karışımından yufkamın her tarafına gelecek şekilde güzelce sürüyorum. Her fırçamı suya batırdığımda da şöyle bir karıştırıyorum ki sıvı yağ yüzüne çıktığı için sadece sıvı yağ sürmeyelim. Su ve sıvı yağ karışımını almaya özen gösteriyorum. Bu şekilde yufkamın her tarafını güzelce ıslatıyorum. Vermiş olduğum malzeme ölçülerinden dolu dolu dikdörtgen bir fırın tepsisi börek elde ettim arkadaşlar. Siz daha fazla yapmak isterseniz malzeme listemizi katlarıyla azaltıp çoğaltabilirsiniz. Evet, her tarafını güzelce ıslatmış olduğum yufkamın yarısına olacak şekilde hazırlamış olduğum ıspanaklı harcımdan her tarafına eşit şekilde dağıtıyorum. Ben ıspanakla yapmayı tercih ettim fakat siz dilerseniz patatesli, peynirli, kıymalı da yapabilirsiniz. Yumuşacık dokusuyla gerçekten yiyenleri kendine hayran bırakan harika ve de bir o kadar basit, çok güzel kırma börekler yaptık. Evet, şekilde görüldüğü gibi yarısına gelene kadar ıspanağımı yerleştirdim. Diğer yarısını üzerine kapattım yufkamı. Ve şekilde görüldüğü gibi böyle büzgüler oluşturuyorum. Ve 3 parmak kalınlığında kesmiş olduğum parçaları da fırın tepsime yerleştiriyorum. Gerçekten çok basit, bir o kadar da lezzetli, muhteşem bir tarif oldu. Ne diyoruz, inşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet arkadaşlar, siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. İlk defa sizinle bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Kanalımı büyütüp güzel bir yerlere gelmek adına gerçekten sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin destekleriniz sayesinde kanalımın büyüyüp güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı görüş ve düşüncelerinizi bildiren olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyor olacağım arkadaşlar. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Tariflerimi elimden geldiğince pratik ve de anlaşılır bir şekilde vermeye gayret ediyorum. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa videomun yorumlar kısmından ulaşırsanız
Gördüğüm an mutlaka dönüş yapıyorum. Evet arkadaşlar, ben sizinle sohbet ederken bu esnada böreklerimi yapmaya devam ediyorum. Bir tepsi börek için ben 6 adet yufka kullandım. Malzeme listeme videomun açıklama kısmından ayrıntılı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi tadından, dokusundan, kıvamından emin olmadığım hiçbir tarifi sizlerle paylaşmıyorum. Malzemeleriniz ziyan olmaması için tam ölçü vermeye gayret gösteriyorum. Evet arkadaşlar, ben bu böreğimi 180 derece fırında 25 dakikada pişirdim. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Tadıyla, dokusuyla, kıvamıyla gerçekten muhteşem bir tarif oldu arkadaşlar. Bu tarifimizi hemen yapıp sıcak sıcak tüketebileceğimiz gibi pişirdikten sonra buzluğa kaldırıp istediğiniz zaman çıkarıp ısıtıp gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Evet, bütün böreklerimi yaptım. Görmüş olduğunuz gibi üzerine yapmış olduğum yoğurtlu karışımdan her tarafına güzelce gelecek şekilde bol bol döküyorum. Vermiş olduğum ölçülere ve de tüm püf noktalarına uyduğunuz zaman gerçekten çok güzel börekler elde edersiniz arkadaşlar. Evet, yoğurtlu karışımımı her tarafına güzelce sürüyorum. Karışımımdan şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar ayırıyorum. Ve üzerine ayırmış olduğum 2 adet yumurta sarısını ekleyip çırpıp tekrardan bütün böreklerimin üzerine güzelce sürüyorum. Sosumuz böreklerimizin yumuşacık olmasını sağlayacak. Yumurta sarısı da çok güzel bir şekilde kızarmasını sağlayacak. Evet, bu şekilde her tarafına güzelce sürüyorum ve 180 derece fırınımda 25 dakika pişmeye gönderiyorum. Beni buraya kadar izleyen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına bir çiçek, bir böcek, emoji, nokta dahi olsa küçük bir yorum bırakmanızı önemli rica ediyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi 25 dakikanın sonunda böreklerim fırından çıktı. Ve ilk sıcaklığının geçmesini bekledim. İlk sıcaklığı geçmiş olan böreğimi dilimliyorum. Görüntüsüyle, lezzetiyle inanın bana muhteşem oldu. Gün sofralarını, özel günlerini, hafta sonu kahvaltılarını süsleyecek harika bir lezzet. Evet, böreklerimi güzelce dilimliyorum. Göz kararı parçalar haline getiriyorum. Ve böreklerimin iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Siz böreklerimin son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.